Barcelona'nın istediği yıldız forvet kim? Real Madrid'in yeni başkan adayı hangi yıldız forveti transfer etmek istiyor? Galatasaray'da Osimhen krizi. Fenerbahçe'nin talip olduğu dünyaca ünlü yıldız forvet kim? Avrupa'dan ve tüm dünyadan transfer haberleri bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme ilk anlaştığımız dünya yıldızı olan futbolcuyu çarşamba günü açıklayacağım diyor arkadaşlar. Bu yıldız futbolcu da gerçekten beklediğimiz bir isim. Enrique Riquelme'nin çarşamba günü duyurmayı planladığı süperstar Erling Haaland olacak arkadaşlar. Erling Haaland gelirse Vinicius Junior veya Mbappe'den hangisi takımdan ayrılacak bunu da bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz dostlar. Riquelme başkanlık seçimini kazanırsa sportif direktör olarak da Fernando Hierro'yu getirecek arkadaşlar. O da kulübün efsane oyuncularından birisiydi biliyorsunuz. Sportif direktörlük, sportif müdür, spor müdürlüğüne atanacak. Mourinho, Asensio'nun geleceğini doğrudan karar verecek arkadaşlar. Asensio kalacak ya da gidecek diyecek. Asensio ayrılırsa Real Madrid bu yaz iki stoperle sözleşme imzalayacak arkadaşlar. AS gazetesi yazıyor. Son dakika Real Madrid Brahim Diaz'ı kalıcı olarak satmaya niyetli değil. Bu yüzden tek olası çözüm kuru bir kiralık transfer olabilir. Tutto Sport bildiriyor arkadaşlar. Real Madrid'in genç yıldızı da Juventus'a kiralık olarak gönderilebilir. Çok güzel olurdu. Keşke kiralama değil de Kenan Yıldız'la takas edilse çok güzel olurdu ya. Son dakika Real Madrid bu yaz Marcus Rashford'u alabilir arkadaşlar. Barcelona'dan ayrılmış olan oyuncu şu an ve Real Madrid'e de çok güzel bir frikik golü atmıştı son maçta biliyorsunuz. Ama ben bu arkadaşın Real Madrid'e gelmesinden yana değilim. Kenan Yıldız bundan daha iyidir arkadaşlar. Kenan Yıldız da sadece reklam çekimlerinde bile oynatmak için alsanız 100 milyon euroyu bence feda edebilirsiniz Kenan Yıldız'a Real Madrid. Bence bu arada Rashford'dan daha yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Kenan Yıldız'ın ve Real Madrid biliyorsunuz reklam yüzüyle, reklamlarla, sponsorluklarla çalışan bir kulüp olduğu için tam da nokta transfer olur Kenan Yıldız. Kendisi de Adidas'la anlaşmalı zaten. Son dakika Konate Real Madrid'in radarına geri döndü. Bu yaz Liverpool'dan bedelsiz olarak ayrıldı arkadaşlar. AS gazetesi yazdı. Sizce defans hattında etkili olur mu Real Madrid'e gelse? Çünkü Real Madrid'in defansı çok kötü. Ruben Diaz ve Nico Schlotterbeck, Konate veya Alessandro Bastoni anlaşmaları gerçekleşmezse Real Madrid için alternatif savunma seçenekleri olmaya devam ediyor. Diaz'ın Manchester City'den ayrılmaya açık olduğu söyleniliyor. Schlotterbeck'in ise Real Madrid ararsa transferi kolaylaştıracak bir maddeye sahip olduğu bildiriliyor arkadaşlar. Hangisi Real Madrid'in yeni stoperlerinden birisi olacak? Schlotterbeck de iyi oyuncu. Diaz da ayrılmak istiyor. Ve Real Madrid de bu sırada Rüdiger'le bir sözleşme imzalıyor arkadaşlar. Sözleşme 1 yıllık olacak. 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladılar bile. Enzo Fernandez, Joao Neves, Rodri, Real Madrid'in bu yaz orta sahanın merkezini güçlendirme arayışında en güçlü şekilde değerlendirdiği 3 orta saha oyuncusu olarak rapor edildi. Enzo Fernandez'in öncelikli hedef olduğu söylenirken Joao Neves ve Rodri de dikkate alınan önde gelen alternatifler olarak kalıyor arkadaşlar. Bu arada Riquelme başkanlığı kazanırsa iki dünya yıldızından birisi de Rodri olacak. Bence Rodri Real Madrid'de iş yapmaz. Mikel Arteta, Riquelme'nin Real Madrid başkanlığına seçilirse kulübün projesini yönetmesi için seçtiği antrenör olacakmış arkadaşlar. Arteta'nın planının kilit yönlerini zaten tartıştığı ve kabul ettiği söyleniliyor. Arteta futbolunu ben hiç sevmiyorum. Yani otobüs çekme, haram bol oynatacaksa Arteta gelmesin ya. Arda da bu futbolla körelir bence. Riquelme'nin teklifi ayrıca Real Madrid'in mevcut yapısında bulunmayan bir sportif direktörü atamasını da içerecek arkadaşlar. Son dakika Real Madrid içindeki üst düzey yetkililerin Florentino Perez'i Declan Rice için bir transfer hamlesi yapması konusunda cesaretlendirdiği bildirildi arkadaşlar. Ben yine söylüyorum Declan Rice asla Real Madrid oyuncusu değildir. Ballon d'Or'da 3. sırada yer almasına rağmen söylüyorum. Çünkü İngiliz kimliğinden dolayı oralarda olduğunu düşünüyorum. Real Madrid Başkanı Perez, kulübün üst düzey isimleri tarafından bu yaz Declan Rice için bir hamle yapmaya teşvik edildi. Rice, ideal bir orta saha eklentisi olarak görülüyor. Ancak Arsenal'ın satma gibi hiçbir niyeti yok ve West Ham'dan transfer ederken ödedikleri 105 milyon euronun çok üzerinde bir ücret talep edeceklerdi arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok almayın. Cancelo ile ilgili görüşmeler sırasında Al Hilal'in Barcelona ile yapılan görüşmelerde Darwin Núñez'in adını da dahil etmeyi öğrenildiği bildirildi arkadaşlar. Barcelona için bir forvet adayı daha sizce Núñez olur mu? Bence saçma. Darwin Núñez olmaz. Ve asıl gelelim önemli iddiaya. Son dakika Barcelona Alvarez'i transfer edemezse Harry Kane'i hala hedefliyor. Bayern Münih 80 milyon euronun üzerindeki teklifler için masaya oturmaya hazır. Kulüp Kane'in ekibiyle temasa geçti. Olası bir transfer konusunda geri bildirim olumlu oldu arkadaşlar. Harry Kane bence nokta atışı transfer olur. Alvarez de nokta atışı olurdu ama Alvarez'i alamayacaklar büyük ihtimalle. Harry Kane gibi Ballon d'Or'da birinciliğe oynayan futbolcu
Barcelona'nın da forveti olur diye düşünüyorum. Ve Harry Kane bu arada Real Madrid'e de çok yakışır diye düşünüyorum. Evet, geçelim Türkiye'den birkaç transfer dedikodusuna. Nijerya Teknik Direktörü Erik, Victor Osimhen'in belki de bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak diye bir açıklama yapıyor. Osimhen de buna bayağı bir sinirlenmişti. Victor Osimhen yalnızca Galatasaray'ın kendisini göndermesi istemesi durumunda takımdan ayrılacak. Bucci Laba söylüyor. Bucci Laba da Osimhen'in çok yakın arkadaşı. Victor Osimhen Galatasaray kadrosunun güçlendirilmesini istiyor. Bu sezon yönetimle yaptığı toplantılarda daha fazla pas almak istiyorum diye de açıklama yapmış. Chelsea ve Xabi Alonso Victor Osimhen konusunda bu yaz Galatasaray'ı zorlayacak gibi duruyor arkadaşlar. Chelsea'ye olur mu Victor Osimhen? Barcelona da Victor Osimhen'e talip. Barcelona Osimhen'i bir süredir takip ediyor. Ancak Galatasaray 140 milyon eurodan düşük teklifleri dinlemeyecek. Yağız Sabuncuoğlu yapıyor haberi. 140 milyon euro eder mi? Sizlere sorayım, yorumlar kısmına yazın. Dostlar, bu arada videomuza like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Bu seriye de destek verdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Galatasaray Mauro Icardi konusunda son durum. Yapılan teklif 4+1 milyon şeklinde revize edildi. Buna ek bir teklifin yapılmayacağı da Icardi'ye bildirildi. Son kararı Icardi verecek. Icardi de bu tekliften dolayı hayal kırıklığına uğramış diyorlar. Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın maaşına zam yaparak yeni sözleşme imzalayacak. Lazio oyuncu istiyordu. Takımda kalacak gibi duruyor. Galatasaray Leao için masada Fabrizio Romano yazıyor ama oyuncu Türkiye ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini de söyledi. Galatasaray olası Barış Alper Yılmaz ayrılık ihtimaline göre Lang ile Aral Şimşir'i takip ediyor arkadaşlar. Hangisi Galatasaray'a daha çok yakışır? Aral Şimşir de Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı 40-50 milyon euro teklif gelmesi halinde satabilir diyorlar. Sizce 40-50 milyon euro eder mi? Galatasaray Mertens'i Okan Buruk'un teknik ekibine katmayı planlıyor. Evet, orada bir aile olmuştu onlar. Çok da güzel olur. Hakan Safi Antonio Conte ile el sıkıştı. Tokalaşma mı, sözleşme konusunda bir el sıkışma mı? İyi bir hoca. Fenerbahçe'ye seviye atlatır bu arada. Fenerbahçe'de bir başkan adayı Mason Greenwood transferi için ciddi ilerleme kaydetti. Greenwood bu sezon 26 gol 11 asistle oynadı. İnanılmaz bir performans. Fenerbahçe'ye gelir mi, ne dersiniz? Ve dünya devi bir forvet Lewandowski Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti yazıyor arkadaşlar. Fenerbahçe için biraz yaşlı kalabilir mi? Yani bunu daha önce denediler Edin Dzeko'larla falan. Bence olmuyor. Biraz daha genç ve böyle ısıran bir forvet lazım Fenerbahçe'ye. Beşiktaş teknik direktörlüğü görevi için Oliver Glasner ile prensip anlaşmasına vardı arkadaşlar. Konferans Ligi kupası da var hocanın. Acun Ilıcalı Bodrum'da Fatih Terim'le bir araya geldi arkadaşlar. Bir tatil planı mı yoksa sözleşme konuşması mı? Yeni teknik direktör Fatih Terim olabilir mi? Hull City'ye. Beşiktaş Chelsea forması giyen Nicholas Jackson'ı kiralık olarak gündemine aldı arkadaşlar. Sizce Beşiktaş'a şifa olur mu? Alonso Chelsea yönetimine Jackson'ın takımdan gönderilmesini istediğini söyledi arkadaşlar. Alonso da Jackson'ı istemiyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak talip olmuş. Guardiol herkes hakkında bir şeyler söylüyor. Manchester City'de mutluyum. Sakatlanmadan önce her maçta oynuyordum. Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz demiş. Rafael Leao yeni birlikte yeni bir meydan okuma istiyorum diyor. Aston Villa Eitan Ampadu için Leeds United'a 30 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Team Talk'un haberi. Manchester United ve Chelsea bu yaz için Atletico Madrid'in savunmacısı Mark Pubil'i transfer etmek için yarışıyor arkadaşlar. Pubil hangi İngiliz devini seçecek sizce? Leao'nun isteği Premier Lig veya La Liga'daki üst düzey bir kulübe transfer olmak. Türkiye veya Suudi Arabistan'ı düşünmüyor Leao. Juventus Liverpool'un kalecisi Alisson'a talip olmuştu ama Alisson'u da Liverpool bir yıl uzatmak istiyor sözleşmesini ve bunun için de David De Gea için şok bir hamle düşünüyor Juventus. Eski Manchester United kalecisi Fiorentina'da etkileyici bir performans sergiledi ve şimdi Serie A devleri için ciddi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Juventus Alisson için bir anlaşma araştırdı ancak Liverpool Brezilyalı'yı Anfield'da tutmak istediklerini net bir şekilde belirtti. Luciano Spalletti Juventus'u yeniden rekabetçi bir hale getirmek için 6-7 tane yeni transfer veya yeterli takviye talep ediyor. Arkadaşlar doğru da söylüyor. Juventus'un bir devrim yaşaması gerekiyor. Manchester United Michael Carey'e bir sürü para veriyor. Al bu paraları harca diyor. 350 milyon euro. Sizce kimleri almalı? Ferdi Kadıoğlu ismi de geçiyor. Bir 40-50 milyon euro Ferdi'ye verseniz 300 milyon euronuz kalıyor. Onunla da birilerini alın. Juventus Kolo Muani transferi için yeniden girişimlerde bulundu. Fabrizio Romano yazıyor. Oyuncu teklife sıcak bakıyor demiş. Bence Juventus'a yakışır. Manchester City bu yaz Morgan Rodgers için rekor kıran bir hamle hazırladığı bildiriliyor.
Aston Villa'nın Avrupa Ligi zaferinde kilit rol oynayan İngiltere milli takım oyuncusunun Arsenal'ın da büyük hedefi olmasına rağmen City ile aktif görüşmelerde olduğu söyleniliyor. Bir transfer haberleri videosunun daha sonuna geldik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video isterseniz eğer abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.